Felsefenin belki de en kışkırtıcı fikirlerinden birine dalıyoruz bugün. Hepimizin sorgusuz sualsiz kabul ettiği bir şeyin, iyi insan olma fikrinin temellerine dinamit koyan bir düşünce bu. Hadi şöyle başlayalım. Çok basit bir soruyla. İyi bir insan olmak ne demek sizce? Şöyle bir an için durup düşünün. Aklınıza ilk gelenler muhtemelen şunlar olur değil mi? Tabii ki. Nazik olmak, fedakar olmak, alçak gönüllü olmak. Bu kelimeler o kadar içimize işlemiş, o kadar doğru geliyor ki bize. Hani bir an bile varlıklarını sorgulamak aklımızdan geçmez. Sanki evrenin değişmez kuralları gibi, değil mi? Ahlakın sarsılmaz yıldızları. Ama işte tam da bu noktada Friedrich Nietzsche sahneye çıkıyor ve adeta kulağımızda fısıldıyor. Diyor ki, ya o sarsılmaz sandığınız yıldızlar aslında birer illüzyonsa, ya o en yüce değerleriniz aslında çok daha karanlık bir yerden, bir kinden, bir intikam arzusundan doğduysa, daha da şok edicisi, ya iyi dediğimiz şey en başta tam tersi anlama geliyorsa? Bu soruşturmada bize rehberlik edecek olan Nietzsche, bir filozof gibi değil de sanki bir kelime arkeoloğu gibi çalışıyor. Yöntemine de soy kütüğü diyor. Yani ne yapıyor? Kelimelerin kökenine iniyor. Adeta DNA'larını araştırıyor. Çünkü diyor ki, iyi ve kötünün ne demek olduğunu anlamak için süslü püslü sözlüklere değil, tarihin o kanlı, tozlu, çelişkili sayfalarına bakmak zorundasınız. Ve işte o sayfalardan karşımıza çıkan ilk tokat gibi gerçek. Nietzsche'ye göre iyi kelimesini ilk kullananlar, iyilik görenler falan değil. Hayır, tam tersi. Güçlü olanlar, soylular, yani hükmedenler. Şöyle bir etraflarına bakmışlar kendi güçlerine, kendi duruşlarına ve demişler ki biz iyiyiz. Bakın, bu bir alçak gönüllülük değil, bu bir güç gösterisi. Kendini sıradan olandan ayrıma eylemi. Nietzsche bu iddiasını havadan atmıyor tabii. Dil bilime bakıyor ve görüyor ki pek çok dilde iyi kelimesinin kökü soyluya, güçlüye çıkıyor. Peki kötü ya da o zamanlar dedikleri gibi fena ne demek? O da ahlaki bir şey değil başta. Sadece sıradan, halktan, avam demek. Yani olay tamamen sınıfsal, ahlakla falan ilgisi yok. İşte bu temel ayrım bizi meselenin tam kalbine getiriyor. Nietzsche'ye göre tarih boyunca birbiriyle kıyasıya savaşan iki farklı ahlak var. İki farklı dünya görüşü. Sanki iki ayrı tür. Şimdi bu iki ahlakı bir karşılaştıralım. Bakın, bir tarafta efendi ahlakı var. Bu ahlak hayata ve kendine dolu dolu bir evet der. Değerleri nedir? Güç, gurur, cesaret. Diğer taraftaysa köle ahlakı. O da dışındaki güce, yani efendisine hınçla dolu bir hayır der. Onun değerlerine merhamet, alçak gönüllülük, sabır. Tamamen zıt, görüyorsunuz. Biri yaratır, diğeri tepki verir. Peki bu hayırın motoru ne? Nereden geliyor bu enerji? Nietzsche buna Fransızca bir kelimeyle cevap veriyor. Resentment. Biz buna hınç diyebiliriz. Ama basit bir öfke değil bu. Hani zayıfın içinde biriken, dışa vuramadığı için onu içten içe kemiren o zehirli intikam duygusu var ya, işte o. Ama işin inanılmaz tarafı ne biliyor musunuz? Nietzsche'ye göre bu hınç sadece yok edici değil, aynı zamanda inanılmaz yaratıcı bir güç. Bütün bir ahlak sistemini baştan yazacak kadar yaratıcı. Nietzsche'nin şu meşhur kuzu ve yırtıcı kuş benzetmesi durumu çok güzel özetliyor aslında. Düşünün, kuzular kendi aralarında konuşuyorlar. Şu yukarıda uçan yırtıcı kuşlar var ya, onlar çok kötü, bizi yiyorlar. Sonra devam ediyorlar. O zaman yırtıcı kuşa en az benzeyen, yani onun tam zıttı olan bizler, biz kuzular, iyi olmalıyız değil mi? İşte bu. O an sihirli bir an. Zayıflık bir anda bir erdeme dönüşüyor. İyilik oluyor. İşte Nietzsche bu olaya ahlakta köle başkaldırısı diyor. Ve ona göre bu tarihin en önemli olayı. Kılıçla, topla, tüfekle yapılmamış, kelimelerle, değer yargılarıyla yapılmış ve belki de tarihin en başarılı devrimi. Peki bu devrimi kim başlattı Nietzsche'ye göre? Parmakla gösterdiği yer antik Yahudiye. Diyor ki, o dönemde kendilerini ezen Romalı efendilerine karşı askeri olarak hiçbir şansları yoktu. Ne yaptılar? Kılıçla alamadıkları intikamı tinsel bir yolla, yani değerleri ters yüz ederek aldılar. Düşmanlarının her şeyini kötü ilan ettiler ve bu diyor Nietzsche, tarihin en zeki, en kalıcı intikamıydı. Bu devrimin mekaniği de aslında çok zekice. 3 basit adımda işliyor. Birinci adım, efendilerinin sahip olduğu her şeye,
güç, gurur, zenginlik, kötü etiketini yapıştırıyorlar. İkinci adım, kendi durumlarına aciziyet, yoksulluk, sabır dönüp bunlara iyi diyorlar, hatta kutsal diyorlar. Ve üçüncü adımda ne oluyor? Pat. Bütün ahlak evreni ters dönüyor. Eskinin iyisi artık kötü, eskinin aşağı görülenin ise artık iyi oluyor. İşte hınçtan doğan bu yeni ahlak, Nietzsche'ye göre yavaş yavaş ama durdurulamaz bir zehir gibi yayılmaya başladı. Ve en sonunda Hristiyanlık formunda kendisini doğuran Roma İmparatorluğunu bile fethetti. Bütün Batı dünyasını ele geçirdi. Sessiz ama kesin bir zafer. Bakın, isyan öncesi dünya böyleydi. Roma'nın efendi değerleri, yani güç ve asalet, en tepede. Yahudiye'nin temsil ettiği değerler ise en dipte. Ve devrimden sonra gördüğünüz gibi tablo tam tersine dönüyor. Yahudi dininin değerleri Roma'yı alt ediyor. Merhamet, gücün ve gururun yerini alıyor. İşte o günden sonra dünya bir daha asla eskisi gibi olmadı. Şimdi bütün bunlar eski tarih, bana ne demeyin, çünkü işin en can alıcı noktası tam da burası. Nietzsche diyor ki, bugün sizin en kutsal saydığınız değerler var ya, hani şu eşitlik, merhamet, fedakarlık, işte bunların hepsi o 2000 yıl önceki isyanın doğrudan mirası. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, bizler o devrimin çocuklarıyız. Peki, bu mirasla yaşıyor olmak ne demek? Nietzsche'nin analizinin en rahatsız edici kısmı da burada başlıyor zaten. Çünkü ona göre bu zafer insanlık için bir ilerleme falan değildi. Tam tersine büyük bir tehlikeydi. Neden tehlikeydi? Çünkü Nietzsche'ye göre bu yeni ahlakın nihai hedefi insanı ehlileştirmek, onu zararsız, öngörülebilir, konfor alanından çıkmayan bir ev hayvanına çevirmek. Risk almayan, acıdan kaçan, büyük hayaller kurmayan, tek derdi güvenlik ve rahatlık olan bir insan tipi yaratmak. İşte bu tablo Nietzsche'yi dehşete düşürüyordu. Modern insana baktığında gördüğü şey buydu ve o ünlü, o bezgin sözünü söyledi. İnsana bakmak yoruyor artık. İnsandan yorgunuyuz. Ona göre bu yorgunluk nihilizmin, yani anlamsızlığın ta kendisiydi. Yani Nietzsche'nin temel korkusu şuydu: bizler acıdan kaçmayı ve güvenliği en büyük erdem haline getirerek insanın kendini aşma, daha büyük bir şeye dönüşme potansiyelini kendi ellerimizle boğuyor olabilir miyiz? Güvenli olalım derken kendimizi lüks bir kafese mi kapatıyoruz? Ve en sonunda Nietzsche bütün bu analizi yapıp topu bize atıyor. Diyor ki, madem bugün iyi ve kötü dediğiniz her şeyin kökeni 2000 yıllık bir intikam hikayesi, o zaman şimdi ne olacak? Biz ne yapacağız? Bu mirası hiç sorgulamadan devam mı ettireceğiz, yoksa kendi değerlerimizi yaratma cesaretini gösterebilecek miyiz? İşte bu soru Nietzsche'nin bize bıraktığı ve hala cevaplanmayı bekleyen o devasa soru.